Merhabalar, ben Barış. İzmir'desiniz şu an. Karşıyaka'dayız. Köpeğim Rex, 3 kuşum ve 90'dan fazla bitki türümle evime hoş geldiniz. Mimarım ama onun dışında toplamda 4 işle birlikte uğraşıyorum. Şu an bir anaokulunun vekil yöneticiliğini yapıyorum. Amazon'da bir dükkanım var. Bir de 6 senedir uğraştığım hobi gibi söyleyebileceğim bir Etsy store'um var. Vintage gözlük satıyorum. Bu evin hikayesi aslında şöyle oldu. Benim çocukluk hayalimdir burada oturmak. Çünkü çok büyük bir yeşil açıklığa bakıyor ev. Çocukken burası benim servis rotamdaydı, okul servisinde ve burada oturmak istiyordum. Daha sonra okuldan sonra, İzmir yaşantımdan sonra İstanbul'a okumak ve çalışmak için gittim. 10 sene orada kaldıktan sonra İzmir'e, buraya ailemin yanına döndüm. Ve evi aramaya başladık bu bölgede. Yaş ortalaması inanılmaz yüksek ve doğru bir referans olmadığı sürece buraya dahil olmak aslında zor. Ama bir aylık bir arama sürecinden sonra güzel bir referansla bu eve geçtim. Evin hikayesinde daha sonra şöyle bir şey gerçekleşti. Referansı bulduktan sonra benim ilk adım Ali aslında, Ali Barış adım. Evi yaptıran 45 sene önce yaptıran kişinin adı da Ali ve soyadı Barış'mış. Böyle bir tesadüf olduğunu öğrendik. Ve ev sahibi bu evde yaşıyor. Oğlu, gelini ve torunu da bu evde. Bunun bir işaret olduğunu düşünüp böyle benim doğru kiracı olduğumu kanaat getirerek beni bu eve aldılar, bu apartmana. Ve inanılmaz huzurluyum, mutluyum. Bitki sayısını da aslında 100'den fazlayı aşmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bakımı zorlaşıyor giderek. Her sabah uyanıp tek tek hepsini kontrol ediyorum. Gece uyumadan ışık açıp bazen fenerle kontrol ediyorum. Doğaya bu kadar düşkünlüğüm aslında benim anne tarafından geliyor. Annem Karadenizli, Artvinli. Ve çocukken de 6 yaşındayken eve bir kuş girmişti. Ben 18 yaşıma kadar evde bizimle birlikte durdu. Her zaman bir balık, kuş, bitki evin içinde olmuştur. Bu evin içindeki bazı bitkiler de annemle birlikte ektiğimiz, hatta onun anısını da yaşatan ve ondan kalan, benim ortaokul yıllarımdan kalan bitkiler de var. Kendisi hayatta olmadığı için böyle bir canlı anıyı yaşatmak istedim hep. O yüzden çok dikkat ediyorum ve benim için inanılmaz anlam yüklü bazı bitkiler. Kuşlar evin içinde salık yaşıyorlar. Kafesin içine koyup onları bir yerde sınırlandırmak istemedim. Evin içinde salık durmasında aslında bana şöyle sorular, tepkiler geliyor ailemden. Bir sıkıntı yaşamıyor musunuz hijyen açısından diye. Aslında şöyle belli noktaları var sürekli uçtukları. Oraları temiz tuttuğunuz sürece herhangi bir sıkıntıya mal vermiyor. Geceleri zaten bir noktada ışık, hava karardıktan sonra uyumaya başlıyorlar. Ve sabah güneşin ilk ışığıyla birlikte cikleyerek uyanmaya başlıyorlar. Böyle bir rutinleri var. Aslında sizin vücut ritminizi de dengeleyen bir şey. Evin metrekaresel olarak alanı çok büyük. Terası bile 17 metrekare. Evin kendisi 90-100 metrekareye kadar gelebiliyor ama 1+1 kullanımı var. Bu aydınlatmayı yargıcıdan almıştım ama objeler eve girmeden önce bir şekilde değiştirmem gerekiyor. Çünkü mesela bunun kablosu siyahtı ve bu kadar uzun değildi. Evin bu bölümünde kışın kullanıyorum ama arkadaşlarım geldiğinde de kalabalık bir ortam sağlanabiliyor. Orada bu Mudo'dan aldığım koltuk duruyor. Buraya aslında biraz daha organik bir form ve natürel tonları aradım ve bu koltuğu buldum. Bu da aslında yatak olan bir ünitenin alttan çıkan bazasıydı. Ben altındaki kumaş bölümü söktüm. Orada böyle bir ham ahşap kontraplak bir tabaka vardı. O gözüküyor. Hem de üstündeki kumaş tonları da evimin rengine uydu. Bu da Ikea'nın bir yatak odası ünitesi için satılan bir şifon yeriydi. Uzun bir şekilde yatağın önüne konabilecek ama ben bunu salonda değerlendirdim. İçine kitaplarımı koydum. Kitapları da göstermek istemiyorum aslında. Bunun için daha önceden çalıştığım ya da ev için kestirdiğim raf ünitelerinin artan parçalarını ona göre küçük olarak kesip kitapların önlerine ya da diğer ünitelerin önlerine koydum ki daha fazla renk karmaşası yaratmasın. Arkamda da doğduğum günün gazetesi var. Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gece. Burada da böyle bir aslında eskiden evden çıkan bir pike var. Bunu da
terziye perde olarak diktirttim. Bu şekilde kullanıyorum. Bu duvarda aslında birazcık anı duvarı gibi bir şey. Ikea'dan aldığım bir tepsili şey vardı, orta sehpa. Onun tepsisini alıp duvara montajını yaptım. Ve üzerine topladığım komik vintage fotoğraflar vardı Kadıköy'den, İstanbul'un farklı semtlerinden. Onları yapıp, kolaj yapıp, kesip bir şekilde magnetlerle duvara entegre ettim. Kuruttuğum tütün yaprakları, haşhaş bitkisinin yaprakları, annemden fotoğraflar, çiçekler falan hep bu duvarda mevcut. Bu aslında Ikea'nın 1950'lerden beri ürettiği Klippan serisinin bir ürünü. Çok düz bir ürün ve metal ayaklı bir ürün. Bu evi aldığımda benim evim için hiç uygun bir ürün değildi. Ama geçen sene kısıtlı sayıda bir kendini yenileme amacıyla böyle bir ürün üretti. Kılıf, sadece bir kılıf. Ve aslında yakından da baktığınızda görebilirsiniz, neon ve gri dikişleri var. Ayakları da Ikea Almanya'dan aldım. Bu tip ayakları da internetten araştırdığınızda diğer üreticilerden temin edebilirsiniz ve bu aslında odaya tamamen hava katan ve değiştiren bir şey. Burada da mesela ayaklarda turuncu öğesi vardı. Ben aslında bu evde turuncu rengini patlatmaya çalıştım. Bu masa Crate Barrel'dan alınmış paprika tonlu metal ve cam aksesuarlara sahip bir ürün. Bu tonları özellikle tercih ediyorum. Dediğim gibi turuncu ve paprika tonları. Bu sandalye de keza Crate Barrel'dan alınmıştı. Onun dışında bu masada çoğu zamanımı dikiş dikerek geçiriyorum. Saksıların birçoğu da aslında %100'e yakını İzmir Menemen'den geliyor. Menemen çok büyük bir çömlek üreticisi. Toprağı buradan çıkıyor. Buradaki testi de buradan. Burada da eve girer girmez sizi çarpıtan bir kitaplık öğesi var. Crate Barrel'ın tamamlayıcı öğesiydi paprika tonlarındaki. Raflarda aslında günlük yaşamda kullandığım sarf malzemeleri var. Ya da bu cam şişelerin içine yerleştirdiğim kuşların yemleri var. Burada separasyonu görüyorsunuz. Hem kuşların geçişini engellemek için kullanıyorum. Hem de misafir geldiğinde, kalmak istediğinde herhangi bir odada buradan kapamış oluyoruz ve mahremiyet sağlanmış oluyor. Burası karşılama hol alanı. Aslında bir koridor alanı gibi. Duvarda farklı geometrik boyutlarda ve çeşitte askılar mevcut. Bunları da tek bir askı almaktansa böyle ayrı ayrı almayı tercih ettim. Çünkü tekli satılan blok askılar aslında birazcık koridor alanını küçültüyordu. Ben de bu şekilde ufak boyutlarda alarak ve kendi dizaynıma bırakarak bu yerleşimi günlük yaşamda daha kolay bir alan oluşturdum kendim için. Şapkamı ve bez çantalarımı buraya asıyorum. Evin mutfak alanı bir kişi için oldukça kapasiteli bir alan. Çünkü hem yemek alanı burada hem de dekore edebileceğim başka alanlar da ortaya çıktı. Ama mutfağın aslında depolama alanı çok yeterli değil. O yüzden gene minimum malzemeyi tutmaya çalışıyorum evin içinde. Dolap kulpları birazcık beni mutsuz etmişti. Onları değiştirdim. Bu tarafı da birazcık aslında ev gibi dekore etmeye çalıştım. Bu mesela şifonyer bölümünde satılan bir ürün ama ben bunu mutfakta bakliyat deposu olarak kuru gıdaları depolamak için kullanıyorum. Burada daha önceden İstanbul'da kestirdiğim rafları değerlendirdim. Baharatlıkları üzerine koydum. Bu cam şişeleri Eminönü'nden almıştım. Aslında bunlar da başka bir amaç için belki kullanılabilir ama
Şu an buradalar. Bu raf ünitesi aslında banyo için satılan bir üründü ama burada da mesela baharatlık alanında kullanmayı tercih ettim. Tepsiyi bir dekorasyon öğesi olarak duvara astım. Aslında günlük olarak kullanıyorum bu tepsiyi. Onun dışında burada bir aslında çay servis takımı var. Annemin çeyizinden kalma çok eski bir takım. Ama güncel olarak kullanıyorum. Terastan topladığım bitkilerle burada çayımı demliyorum. Burası yatak odası. Aslında dolap hacmi için yeterli bir alan yok. Oldukça ufak bir yatak odası. Büyük bir fil patchwork'ü var. Bunu buraya cırt cırt bantlar ve mobilya tabancasıyla sabitledim. Çünkü çok ağır olduğu için vidalarla montaj yapmam pek mümkün değildi. Onun dışında aslında çok bir hareketli öğe yok bu odada. Komodinim var, bir tane şifonyerim var. İkisi birbirini tamamlayıcı durumda. Çam ağacından, masif. Ve bir tane kurutulmuş okaliptus bitkisi var. Ayrıca yatağın yanı başında da biraz bu vintage ve eskiye olan merakımdan ötürü aksesuar koleksiyonum var. Yüzük koleksiyonum var. Burada yüzlerce yüzük olması lazım. Şu an 100'e yakın olması lazım. En son öyle saymıştım. Burası banyom. Aslında burada çok fazla değişiklik yapmadım. Çünkü bina eski olmasına rağmen seramikler ve duşakabin, diğer vitrifiyelerin hepsi yenilenmişti. Ben sadece buraya bir raf ve ayna montaj müdahalesinde bulundum. Aynayı Zara Home'dan almıştım. Gene burada sepetler mevcut. Bir kısmı Zara Home'dandı, bir kısmı Eminönü'nde Tahtakale'den almıştım. Burada da hasır ürünler ve jüt ürünler kullanmayı tercih ettim. Kapı stoperi ve yerdeki paspas jüt. Onlar da Zara Home'dandı. Şimdi benim en çok vakit geçirmeyi sevdiğim yer olan terastayız. Burası benim hem bitkilerim için yeterli bir alana sahipti hem de önündeki yeşil alan, bu bakanlığa ait fidanlık benim için bir kaçış noktası gibi oldu aslında şehrin temposundan her gün. Çünkü güneş bu taraftan doğuyor. Burası doğu cepheli bir yer. Buradaki mobilyaları aslında bir ev ortamı gibi organize etmeye çalıştım. Burada bir divanım var, yeme alanım var. Birazdan göreceğiniz gibi iki taraflı karşılıklı oturma alanları var. Ve iki tarafta da farklı renk tonlarını seçtim. Buraya aslında İzmirlilerin de kültürüdür bu. Balkonda yaşamak, balkonda vakit geçirmek. Burayı aslında bir yaşam alanına çevirdim, iç mekan gibi. Yeri geldiğinde divanda uyuduğum geceler de oluyor. Bu ürünü Dekopasaj'da görür görmez çok beğendim. Daha sonra takip ettim ve indirimde girdiği anda almak istedim o ürünü. Çünkü bu ürün aslında tekti. Normalde dükkanlarda bu şekilde ürünleri bulmak çok zor oluyor ve eşsiz bir ürün bulmak da zor oluyor. İkinci elin hem yaşanmışlık olarak hem de evin dokusuna katacağı artılardan ötürü siparişimi verdim ve ayrıca bu ürünün İstanbul'dan buraya gelmesi de benim için büyük bir avantajdı. Bu sehpayı ve
jüt yuvarlak halıyı Zara Home'dan almıştım. Burada kocaman bir Meksika şapkamız var. Onu da Yargıcı'dan bulmuştum. Bu duvar da aslında benim en sevdiğim yerlerden biri evin içindeki. Ev sahibim bu duvarı yenilemek istese de fırsat bulunamadı ve yenilenmedi. Bunun için çok mutluyum çünkü eski bir dokusu var üzerinde ve bu dokuyu kaybetmek istemiyorum. Bu tarafta karşıdan gördüğünüz tarafı, terasın diğer tarafı. Renkler birazcık farklı aslında. Siyah tonlar var, metal saksılar var. Evin genel havasında bir terrakota çömlek rengi hakimdi ama burada daha çok metalik renkler ve siyah objeler var. Bu bankı Yargıcı'dan almıştım. Bu yastık aslında bir masa örtüsü ve Kastamonu'nun yerel desenleri var üzerinde. Eti desenleri. Ama bu şekilde yastık halinde dikerek günlük hayata dahil ettik. Tavanda da burada gördüğünüz bu mesh var. Öncesinde metal bir kapama vardı. Bu metal kapamayı ben söktüm çünkü çok fazla ısı çekiyordu ve de aynı zamanda buranın gölgelenmesini sağlıyordu çok fazla bir şekilde. Bu normalde seralarda kullanılan bir örtü. Yeşil rengi tercih ediliyor ama bu krem rengi, bej rengi benim evime uyacağı için bu rengi tercih ettim. Aynı zamanda güneşi de tam anlamıyla kesmiyor ve rüzgar geçirimi olduğu için de evi çok fazla ısıtmıyor. Bu ürünü de Muda'dan almıştım. Aslında tamamen menteşesiz bir ürün ve zamanımın çoğunu burada değerlendiriyorum. Ayaklarımı uzatıyorum, kitap okuyorum. Dairenin 13. bölümünü izlediniz. Evime geldiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.